Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni doğan bebekler için deniz dalgası modeliyle çok şirin bir yelek çalışması yapacağız. Ölçüleriyle oynayarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Yeleğimiz iki parçadan oluşuyor ve tamamını dikişsiz olarak öreceğiz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim, daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım ve tüylenmeme özelliğine sahip kartopunun Baby One ipini kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Arka bedenim için şişime 77 ilmek atarak başladım ve 4 diş haroşa sırası ördüm. Daha sonra baştaki ve sondaki 6 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimi önlerde düz, arkalarda ters olarak bir sıra ördüm. Şimdi model kurulumumuzu yapacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıradan itibaren 4. sıraya kadar ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. O yüzden bu ilk 4 sırayı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 6 ilmeğimizi de örgümüz boyunca haroşa olarak devam ettireceğiz. Buralar bizim kenar ilmeklerimiz. Modelimizle herhangi bir alakası yok. Buraları hem ön yüzde hem arka yüzde sadece haroşa olarak öreceğiz. 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Buraya bir ayraç takalım. Şimdi modelimizin birinci sırasıyla devam edeceğiz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğimi bu şekilde iç kanatlarından girerek ters olarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve bir dolama yapıyorum. Şimdi burada yaptığım işlemlerin aynısını tekrarlayarak devam edeceğim. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğimi bu şekilde ön kanatlarından girerek ters olarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve bir dolama yapıyorum. Tekrar bir ilmeğimi düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğime bu şekilde ön kanatlarından girerek ters olarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğimi ön kanatlarından girerek ters olarak kesiyorum. Birinci sıramızın tamamını birlikte yapalım. En son 3 ilmeğimizi birlikte alarak kestik. Bundan sonra 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorduk. 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum ve tekrar bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğime giriyorum ve birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz, bir dolama. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve bir dolama yapıyorum. Bir düz, bir dolama, 2 ters. İp kendimizden tarafta 3 tane ilmeğimizi iç kulaklarından girerek birlikte alarak kesiyoruz. 2 ters, bir dolama, bir düz, bir dolama, 2 ters. İp kendimizden tarafta 3 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. 2 ters örüyoruz. Bir dolama yapıyoruz ve bir düz örüyoruz. Sıra sonundaki 6 ilmeğimizle buraya bir ayraç takalım. Haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Modelimizin birinci sırasını örgümüzün ön yüzünde devamlı bu şekilde yapacağız. İkinci sıramızda da sıra başındaki ve sıra sonundaki 6 ilmeğimiz dediğim gibi her zaman haroşa olarak devam edecek. Aradaki ilmeklerimizi de modelimizin ikinci sırasında ters olarak öreceğiz.
ilmeklerimin tamamını sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ikinci sıramı ters örgülerle tamamladım. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde bu şekilde yapacağız. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Modelimizin üçüncü sırasında da baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını üçüncü sıramızda örgümüzün ön yüzünde düz olarak öreceğiz. Kenardaki 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar 3. sıramı örgümün ön yüzüne düz olarak tamamladım. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını örgümüzün ön yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. 4. yani son sırasını da arka yüzümüzde yine baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde modelimin 4. yani son sırasında ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar 4. sıramı ters örgülerle tamamladım. Sondaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 4 sıradan oluşan model kurulumumuzu birlikte tamamladık ve bir model sırası elde etmiş olduk. Şimdi bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Birinci sıradan itibaren 4. sıraya kadar ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayacağız. Eğer unutursanız videoyu tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde 8 model sırası yapacağız. Zaten dediğim gibi bir sırasını birlikte yaptık. 8'e tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kez tekrarladım. Şimdi baştaki ve sondaki 22 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Arada yine modelimizi devam ettireceğiz. Şimdi aynı zamanda 9. model sıramdayım. İlmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi buraya bir ayraç takıyorum. 9. model sıramda olduğum için modelimle devam edeceğim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ters örüyoruz. İpimiz kendimizden tarafta. 3 tane ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. 2 ilmeğimizi ters örüyoruz ve bir dolama yapıyoruz. Bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, 2 ters, ipimiz kendimizden tarafta, 3 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. 2 ters, bir dola, bir düz, bir dola, 2 ters, ip önde, 3 kez, 2 ters. Sıra sonunda 21 ilmeğimiz kalana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ayracımızı buraya takalım. En son 2 ters yapmıştık. Bir doluyoruz. Bir düz, bir dola, 2 ters. İp kendimizden tarafta. 3 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. 2 ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Ve sondaki ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Kenardaki 22 ilmeğimize haroşa olarak örüyoruz.
Model anlatımını yeterli bulmadıysanız yukarıda küçük bir parça üzerinde ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar modelin yapımını. O videodan da yararlanabilirsiniz. ...22 ilmeğimi örgümün arka yüzüne de haroşa olarak öreceğim. Hem ön yüzde hem arka yüzde 4 dişimiz olana kadar haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Arada yine modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. ...22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Modelimin birinci sırasını örgümün ön yüzünde yapmıştım. Şimdi ikinci sırasını örgümün arka yüzünde ters olarak öreceğim. Modelimizin ikinci sıralarında biliyorsunuz örgümüzün arka yüzündeki ilmeklerimizi ters olarak örüyorduk. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece baştaki ve sondaki 22 ilmeğimizi 4 haroşa sırası kadar öreceğiz. Arada yine modelimizi uygulayacağız 4 sıra arayla. Modelimiz toplamda 12 sıra olacak. Haroşamızda 4 sıra olacak. Paydaşlarımın arasındaki model ilmeklerimi ikinci sıramda ters olarak ördüm. Şimdi yine kenardaki 22 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bir diş haroşamızı birlikte tamamladık. Şimdi yine bu şekilde devam edeceğiz. Baştaki ve sondaki 22 ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde az önce yaptığımız gibi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizde de yine model uygulamamıza devam edeceğiz. Haroşa dişlerimizin sırası 4 olana kadar aynı işlemleri tekrarlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 haroşa sıramı tamamladım. Model sıramda 10 oldu. Yani 8 model sırasından sonra haroşalarımla birlikte 2 tane de model sırası yaptım. Şimdi kesme işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bu şekilde 6 tane haroşa ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Sayalım da arkadaşlar, 1 2 3 4, yanlış kesmişim, bir tane fazla. Evet arkadaşlar, 22 tane ilmeğimin 16 tanesini örerek kesme tekniğiyle kestim. Şişimdeki ilmeğimle birlikte 6 tane haroşa ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi haroşa olarak devam ettireceğim. Diğer tarafta da yine aynı şekilde kesim yapacağız.
Yani başlangıçtaki gibi olacak arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimiz üzerine de modelimizi uygulayacağız. Şimdi yine 4 sıramı tamamladığım için birinci sıramdan itibaren devam edeceğim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpim ön tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim ön tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum ve sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu tarafın kesimini de örgümüzün arka yüzünde yapacağız. 22 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geçtiğimizde 16 tane ilmeğimizi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Sıra sonundaki 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak devam ettireceğiz. Arka tarafın kesimini de birlikte yapalım arkadaşlar. 22 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Sonda 6 tane haroşa ilmeğim kalana kadar arkadaşlar diğer tarafta yaptığım gibi kesimlerimi yapacağım. Evet, 16 tane ilmeğimi örerek kesme tekniğiyle kestim. Şişimdeki ilmeğimle birlikte 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırasında olduğum için örgümün arka yüzünde model ilmeklerimin tamamını ters örgülerle öreceğim. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kesim işlemlerimizi birlikte yaptık. Artık mevcut ilmek sayımızla örgümüze devam edeceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizde de yine aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. En alttan saydığımız zaman 20 model sıramız olana kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimin 20. sırasını da tamamladım.
Şimdi yine kenardaki 6 ilmeğimize haroşa olarak örüyoruz. Şu an 21. modelimin ilk sırasındayım. Yine modelimi uygulayacağım. Bir düz ördüm, bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum ve bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buraya bir ayraç takalım. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Buraya da bir ayraç takıyorum. Şimdi yine bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum ve bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Yine baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Buradaki modellerimizi de yine sıralamalarına uygun bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Ensemiz için ayırdığımız 15 ilmeğimizi de bu yanlarda olduğu gibi hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak öreceğiz. Ensemizdeki haroşa dişlerimiz 4 tane olana kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Ense kısmını 4 haroşa sırası olana kadar ördüm ve ilmeklerimi farklı bir şişe aldım. Şimdi ön bedenimize devam edeceğiz. Şişime 45 ilmek atarak başladım ve arka bedenimde olduğu gibi 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi ilk iliklerimizi açacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 4 5. 6. ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi önlerde düz, arkalarda ters olarak arkadaşlar öreceğim. Daha sonra model kurulumuzu yapalım. Şimdi sona kadar hızlı bir şekilde öreyim. Sondaki 6 tane ilmeğimiz üzerinde yine bir ilik çalışması yapacağız. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum ve sıra sonundaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 6 ilmeğimizi yine örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Örgümün arka yüzünde 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örgümün arka yüzünde örüyorum. Bundan sonraki iliklerimizi 7 haroşa sırası arayla açacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. İlk iliklerimizi birlikte açtık. Şimdi birinci model sıramızda devam edeceğiz. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum aslında ama arkadaşlar yine de buradaki kurulumumuzu da birlikte yapalım. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum.
İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz olarak örüyorum. Sıra başında da düzle başlamıştık biliyorsunuz. Sıra sonunda da düzle bitiriyoruz. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. Ön bedenimizin birinci sırasının kurulumunu da yaptık. Zaten ikinci, üçüncü ve dördüncü sıra arkadaşlar çok kolay. İkinci sıramızda örgümüzün arka yüzüne ilmeklerimizi ters örüyoruz. Üçüncü sıramızda düz örüyoruz. Dördüncü sıramızda tekrar ters örüyoruz. Bir sonraki modelimizde de yine bu birinci sırada yaptıklarımızı yapıyoruz. Arka sırayı ters olarak örüyoruz. Ön sırayı düz, arka sırayı tekrar ters ve aynı işlemleri dediğim gibi tekrarlayarak ilerliyoruz. Şimdi ön bedenimizi de arka bedenimizde olduğu gibi 8 model sırası örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Model sıramı 8'e tamamladım ve toplamda 6 tane ilik açtım. 3 tanesi bu tarafa, 3 tanesi diğer tarafa. İlk iliklerimizi zaten birlikte açmıştık. Daha sonraki iliklerimi 7 haroşa sırası arayla açtım. Şişimizde toplamda 45 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 15 tanesini bu tarafa, 15 tanesini diğer tarafa, 15 tanesini de yakam için ortaya ayırdım. Ortadaki 15 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Yanlarda yine modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum ve sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ortaya ayırdığım 15 ilmeğimden 3 tane keseceğim ve buradaki ilmek sayımı 12'ye düşüreceğim. Ayrıcımı buraya takayım yine. İlk ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Tekrar 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şu an arada 12 tane ilmeğimiz var. Artık herhangi bir eksiltme ile artırma işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Sadece aradaki bölümü haroşa olarak öreceğiz. Kenarlarda da model uygulamamıza devam edeceğiz. Şimdi kurulumumuzu yine birlikte yapalım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum ve sıra sonundaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ve kenardaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi yine yanlarda modelimizi devam ettireceğiz. Aradaki 12 tane ilmeğimizi de hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. Toplamda yakamızı 4 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 haroşa sıramı tamamladım. Şimdi ön parçamızın önce bir bölümünü bitireceğiz. Daha sonra diğerine geçeceğiz. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Yine model sıramda olduğum için ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum.
sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Şimdi buradan 6 tane ilmeğimi bu tarafa dahil edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bu tarafta da yine 6 tane haroşa ilmeğim var. Orayı da bu tarafa dahil edeceğim. Şimdi bu tarafı örmeden geri dönüyorum. Önce bir tarafı bitireceğiz dediğim gibi. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak devam ettireceğiz. Arada da yine modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Modelimin ikinci sırasında olduğum için ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. Arada da yine modelimizi uygulayacağız. En alttan saydığımız zaman 18 model sıramız olana kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. 20. model sıramı da tamamladım. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz. Ön yüzlerimiz içeride kalacak şekilde üst üste getiriyoruz. Omuz birleştirmemizi dikişsiz olarak yapacağız. Dilerseniz buradaki 21 tane ilmeği örerek kesme tekniğiyle kapatıp aynı şekilde arka bedendeki 21 ilmeği de örerek kesme tekniğiyle kapatıp daha sonra iğne yardımıyla dikiş de yapabilirsiniz. Ama ben dikişli örgüleri çok sevmediğim için bu şekilde kapatacağım. Tığ yardımıyla ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Daha önce biliyorsunuz şiş yardımıyla yapıyorduk. Şimdi bir buradaki ilmeğime giriyorum. Şişimden çıkarıyorum. Bir diğer ilmeğime, onu da şişimden çıkarıyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte tek seferde çekiyorum. Bir buna girdim. Bir buna. İkisini de şişimden çıkarıyorum. 3 ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Bir buna girdim. Bir diğerine. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İki ilmeğime girdim. Şişten çıkararak kolay geliyorsa arkadaşlar o şekilde de yapabilirsiniz. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya. Tüm yeleklerinizde omuz kısımlarını birleştirirken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Son 2 ilmeğim kaldı.
3 tane ilmek de ense tarafından keseceğim. Bakın arkadaşlar, oldukça güzel bir birleştirme işlemi oldu. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şimdi en son kesimimden sonra bir tane ilmeğim kaldı. Ensemdeki ilmeğime giriyorum. Ve arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Birinci kesimimi yaptım. Aynı şekilde ikinci kesimimi yapıyorum. Üçüncü kesimimi de yaptım. Şimdi bu tarafta kalan ilmeklerimizi de bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şimdi ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. 21 ilmek arka bedenimizde, 21 ilmek de ön bedenimizde var. Şimdi burayı da diğer ön bedenimizde olduğu gibi öreceğiz. Ve iki tarafı bu şekilde karşılıklı getirerek burada yaptığımız gibi birleştireceğiz. Şimdi ipimizi keselim. Diğer ön bedenime ait ilmeklerimi şişimin üzerine aldım. Farklı bir ip takarak diğer ön bedenimde olduğu gibi 20 model sırası öreceğim. Buraya ayraç takmıştık biliyorsunuz. 6 tane ilmeğimizi de bu tarafa ayırmıştık ortadaki ilmeklerimizden. Bunu çıkarabiliriz artık. Modelimizi kuralım arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 4, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir düz, bir dola, 2 ters, ip ön tarafta, 3 ilmeği birlikte kes, 2 ters, bir dola ve bir düz. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bu ön parçamızda da diğer ön parçamızda yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimiz üzerinde modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. En alttan saydığımız zaman 20 model sırası olduğunda da yine burada yaptığımız gibi birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi ben tamamlayıp yeleğimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimiz son haliyle hazır. 0-4 aya kadar rahatlıkla bebeğinizin giyebileceği büyüklükte bir yelek. Ölçülerini de vereyim. 24 cm uzunluk, 26 cm genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.